Ben Arya, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere nasıl kilo verdiğimi anlatacağım. Umarım gerçekten çok işinize yarayacak bir video olur. Yani ben kilo vermeye çalıştığım süreçte çok fazla araştırıyordum internetten bu tarz videoları. Onun için isterseniz hemen videoya geçelim. Şimdi öncelikle ben kısaca bir kendimden bahsetmek istiyorum. Benim normalde her zaman kilom 56 ile 60 arasında olmuş. 61'i gördüğüm ya 1 ya 2'dir. Ki bu kadar süre içerisinde. Her zaman işte söylediğim gibi 56-60 arasındaydı kilom ve hani belli başlı tabii ki de işte abur cubur bir şeyler yediğim oluyordu. İşte tatlıyı çok abarttığım dönemler oluyordu vesaire. Ama en çok arttığı, en çok benim yüksek olarak gördüğüm maksimum 60'tı söylediğim gibi. Şimdi bu süreç benim için çok değişik bir süreç oldu onun için. 2019'un yazında, geçen yaz evin içinde sürekli inanılmaz sağlıksız şekilde beslenerek işte cupcake alıyorduk, 15 tane muffin yapıyorduk falan böyle işte. Bir gün içerisinde o bitiyordu. İşte bir ayda 20 paket muffin falan yiyorduk. Bu Doktor Oetker'in hazır muffinlerinden bahsediyorum bu arada. Onların da için 15 tane oluyor. İşte bir ayda 20 gün falan mutlaka yapıyorduk bunu ve hani bir şeyler izleyeceğimizde mutlaka böyle bir abur cubur işte cips olsun, kuru yemiş, işte kolasıdır bir şeyler hani böyle sağlıksız ne kadar şey varsa hepsini tükettiğim bir dönemdeydim. Ve bundan hiçbir şekilde rahatsız değildim en başta kilomu öğrenene kadar. Çünkü yani düşünüyordum ki hani kilo alacağımı hiç düşünmedim aslında. Hani bunu samimi söyleyeyim. Yani bu kadar sağlıksız besleniyorsun. Hani tabii ki kilo alacaksın. Ama söylediğim gibi hiçbir zaman benim 60'ın üstüne çıkmadığı için kilom yani böyle arka planında aklımın hiçbir zaman kilo alırım ya bunu da yapmayayım yoktu. Sadece hani sağlığım açısından kötü olduğunu düşünüyordum ve bundan dolayı bir noktada rahatsız oluyordum, evet. Ama daha sonra of ya hiç sağlığım için yararlı bir şey yapmıyorum. Sürekli böyle işte kötü besleniyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum vesaire deyip daha mutsuz olup sonra tekrar kendimi mutlu etmek için çikolata falan yiyordum hani. Böyle saçma sapan bir kısır döngü içerisindeydim. O tüketiminin sonucu işte abur cuburları yemenin sonucu vesaire. Ne oldu? Arya 69 kilo oldu. Evde ben bir gün tartıda 69 kilo çıktım ve hani bizim evdeki tartı dijital tartılardan değil yani. Bunu söylememin temel sebebi ben onları daha az hassas olduğunu düşünüyorum elektronik tartılara göre. Onlar böyle daha hassas olduğu için daha çabuk sanki bozulabilirmiş gibi geliyor bana. Neyse tartıldım, gördüm 69'u, hiçbir şekilde anlam veremedim. Hani benim dışımda herkes tartıldığında kendi kilosu çıkıyordu aynı tartıda ama ben ısrarla tartıda bir hata olduğunu ve yani benim 69 kilo olamayacağımı düşünüyordum. Peki bunu nasıl fark etmeden işte kıyafetlerinden de anlamadın şöyle mi böyle mi? Onu da şu şekilde söyleyeyim. Yaz günleri zaten Adana'da inanılmaz sıcak oluyor ve ciddi anlamda sevmiyorum dışarıda olmayı. Yani yazın benim bütün sosyal hayatım bitiyor gibi bir şey oluyor. Çoğunlukla evde oluyorum. Evde olduğumda da işte belli böyle lastikli şortlar vesaire falan giyiyorum ki yine dışarı çıkarken de aslında belli lastikli şortlar falan giyiyorum. Yani hiç asla dışarı çıkmadım değil ama dışarı çıktığımda yine belli işte lastikli bir şeyler giydiğimden dolayı kilo aldığımı anlayamamıştım bir süre boyunca. Sonra işte tartılma gafletinde bulundum ve fark ettim ki ciddi anlamda bir kilo almışım. Tartıya asla inanmadım. Dışarı çıktım, kan vermem gerekiyordu ve kan vermeye gittiğim zaman orada bir tane daha tartı gördüm ve tekrar o tartıda da tartıldım ve o dijital bir tartıydı. Ve yine yazıyordu ki 69,7 ve ben şok içindeydim. Hala yine inanmadım. Çünkü hani Allah'ın hakkı 3 falan sanırım ve yani inanamadım aslında. İnanmadım değil, ciddi anlamda inanamadım. Teyzemlere gittik. Teyzemlere gittiğimde tekrar tartıldım. 70,7 falandı sanırım ya da 70,5 falan. 70'in üstündeydim ve ben dedim ki Arya sen ne yapıyorsun? İşte geldim denemeye karar verdim ve denemeye karar verdiğimde giremedim yani içine. Hani bacağımın böyle üst kısmında kalıyordu. Öyle söyleyeyim. Daha fazla pantolonumu çekemiyordum bile yani. Okul açılacak ve ben zaten okula da hani giyecek hiçbir şeyim yok yani. Dolabımdaki hiçbir kıyafetin içine olmuyorum. Gerçekten abartısız bunu söyleyebilirim size. Hani maksimum 2 tane pantolonum, onlar da hani bol olduğu için, eşofman gibi falan olduğu için içlerine girebiliyorum. Ve bunun dışında hiçbir şeyin kesinlikle içine giremiyorum. Ve karar aldım. Kilo vereceğim vesaire. Ama nasıl vereceğim? Bunun için internetten işte araştırmalar yapmaya başladım. Spor konusunda çok böyle kararsız kaldım. Buna da kararsız kalmamın sebebi şu. İnternette bir sitede okuyordum. Diyordu ki işte spor yapmak kilo verme sürecinizi hızlandırır ve hani daha fazla kalori yakacaksınız vesaire, daha iyi. Öbür site diyordu ki işte mesela 70 kiloyum, işte 55 olmak istiyorum, 56 olmak istiyorum.
70'seniz mesela işte atıyorum sayıları tamamen bu arada. 65'e kadar düşebilirsin sporla ama 65'ten sonra vücudun tamamen işte kas olacağı için kilo vermen zorlaşır. 65'ten 55'e düşemezsin vesaire. Böyle bir fikir vardı. Bir de şöyle bir fikir vardı. İşte 70'ten 65'e düşersin spor yaparak, işte 65'te çok böyle kaslı bir vücudun olur evet, ama 65'ten sonrasında şurada bir bardak olsun. Bu bardağı buradan alıp şuraya koymak için normalde 1 kalori harcıyorsam kas daha fazla enerji yaktığı için kaslı bir vücutta bu bardağı buradan alıp buraya koymak 5 kalori yakacağından dolayı bütün vücudum kas olduktan sonraki süreçte kilo vermemin hızlanacağı şeklinde 3 tane farklı fikir vardı. Ki ben hiçbir şekilde cesaret edip de gidip de ben hadi spor yapayım modunda olmadım. Çünkü sürekli şeydim hani, ya spor yaparsam da 65 kiloda kalırsam, daha fazla düşemezsem. Hani bu beni ciddi anlamda tedirgin etti o sırada ve başka bir yöntem aramaya karar verdim. Sporsuz kilo vereceğim yani. Daha sonra işte 56 istiyorum mesela. 58'e falan düştüm. 60'a falan düştüm. Tamam, o zaman spora başlarım hani. Şunu söyleyeyim, 60 benim direnç kilommuş. Yani 60 normalde vücudumun alışık olduğu bir kilo olduğu için benim 69'dan 60'a düşmem ciddi anlamda çok hızlı şekilde gerçekleşti. 60'tan 56,5'a düştüğüm süreç birazcık daha yavaş gerçekleşti. İlk 70-60 arasındaki süreçte ne yaptığımı anlatmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir karar aldım kendi kendime. Dedim ki tamam, evde bu kadar abur cubur var. Bu kadar abur cuburu tabii ki çöpe atmayacağım. Ama bunların hepsini yerken şunu farkında olacağım ki bu son. Yani bu bitince gerçekten eve almayacağım artık. Yani günde bir paket cips yiyorsam çeyrek paket cips yiyordum mesela ki 4 günde bitsin, hani bir günde biteceğine. Ya da gerçekten bence faydası oldu. Hani tamamen bırakmaya, kendimi alıştırmaya faydası oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kafeinin ciddi anlamda böyle işte metabolizma hızlandırmasına, daha hızlı kilo verilmesine vesaire aşırı yardımcı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz artık. Bu yeni bir bilgi değil. Sabah kalktığımda hiçbir şey yememişken daha bir kupa Türk kahvesi içiyordum. Üstüne böyle 400 mililitre falan su içiyordum ve hani vücudunuz buna alışık olmadığı için ilk başta ben çok sıkıntı yaşadım. Yarım saat sonra falan normal kahvaltımı yapıyordum. Kahvaltıda da yumurta yiyordum, domates yiyordum falan. Hani bu tarz şeyler yiyordum. Kahvaltım hiçbir zaman böyle anormal bir kahvaltı olmadı benim. Genel olarak bütün kilom tatlıdan geliyordu zaten. Dolayısıyla tatlıyı bıraktıktan sonra aynı zamanda işte karbonhidratı bayağı azalttım kilo vermeye karar verdiğim süreçte. Pilav hiç yemedim. Makarnayı daha az yemeye başladım. Normalde haftada 3 gün makarna yiyorsam artık haftada bir gün, 2 haftada bir gün falan makarna yiyordum. Hiçbir şekilde cheat day yapmadım arkadaşlar. Gerçekten her gün oturup hani kilo vermek için ne yemem gerekiyorsa, nasıl beslenmem gerekiyorsa o şekilde beslendim. Öğlene doğru tabii ki de birazcık acıkıyordum. O arada da mesela işte 10 tane çiğ badem, işte yulaf ezmeli yoğurt ya da böyle bir smoothie falan hemen bir şeyler yapıyordum böyle. Ya da işte bir detoks suyu gibi, hani tat da olsun, sadece hani su içmek yerine böyle işte detoks suyu falan, hani hem tadı güzel olsun hem benim daha az acıkmamı sağlasın, kan şekerimi dengelesin, hani bir şey yemiş olayım, kan şekerim düşmesin ki canım çok fazla tatlı çekmesin diye düşünüyordum. İşte o ara öğünümü yerim. Ondan sonra normal yemek yiyorum. Yemekte de genel olarak sebze yemeği zaten yiyoruz. Sonrasında da akşam mesela tekrardan tabii ki acıkıyorum. Acıktığımda ne yiyorum? Yani meyve yiyebilirsiniz ama meyvedeki şeker de sonuç olarak bir şeker ve dolayısıyla hani meyve yiyecekseniz sabahla öğle arasındaki kısımda meyveyi yiyip akşam yoğurt yemek daha mantıklı. Ama yani o saatte meyve yemenin de böyle çok kötü etkileyeceğini vesaire sanmıyorum. Yatmadan böyle 1-2 saat önce falan mutlaka elma sirkeli limonlu su içiyordum. Bir de bunu içtikten işte 1 saat falan sonra da yeşil çay içiyordum. Yeşil çayda da şöyle bir şey okudum. Bunu bilmiyordum hani. Bir insan mesela normalde uyuyorken 10 kalori yakıyorsa, yatmadan 1 saat önce yeşil çay içen bir insan yattığı sürede mesela 15 kalori falan yakıyor. Bir de o sırada intermittent fasting gördüm. Orada da hani şöyle bir şey vardı. 16 saat hiçbir şey yemeyip 8 saat kalan her şeyi yiyebiliyordunuz. Bana 16 saati genel olarak uyku saatime denk getiriyordum. Çünkü uyuduğumda zaten böyle bir 12, 13, 14 saat falan uyuyabiliyorum. Çok yorgunsam yine 15-16 saat falan uyuyabiliyorum. Ciddi anlamda çok uyuyorum. Bayağı kolay oluyordu benim için hani. O arada yemek yememem gereken arada full uyanınca hani ye ki yediğim şeyler yine sağlıklı şeylerdi. Şimdi bunları yapa yapa 60'a düştüm. Geldik 60'a. Direnç kilonuzda şunu yapmamız gerekiyormuş ki sabah, her gün sabah yumurta yiyorsanız artık sabah yoğurt yemeye başlayacaksınız. Ya da sabah böyle işte yulaf ezmeli süt içeceksiniz. Hani bu tarz bir şeyler yapıp böyle basit değişikliklerle vücuda alışık olmadığı bir şeyler yaptırmak gerekiyormuş.
şunu da söylemek istiyorum. Çok sağlıklı beslenip 69 kilo olsaydım büyük ihtimalle bu kadar hani şaşırmazdım ve yani biraz da olsa üzülmezdim de. Sadece şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok dengesiz besleniyordum ve o beslenmelerim sonucunda hani ya ben vücuduma ne yapıyorum oldum 69'u gördüğümde ve benim bu kadar üzülüp bunu bu kadar değiştirmeye çalışmamın vesaire temel sebebi bu açıkçası. Hiçbir şekilde bir insan yani diğer insanlardan biraz daha fazla kilosu olduğu için daha az çekici olmaz veya daha az güzel olmaz. Ya da bir insan çok böyle zayıf, aşırı ince vesaire olduğu için diğer insanlardan daha güzel olmaz. Hiçbir şekilde ben bunu böyle kilo vermeye özendirmek vesaire için çekmiyorum bu videoyu. Aynı zamanda bu video tamamen benim kendi yapıp kendi yararını gördüğüm şeyler. Siz aynı şeylerden yarar görmeyebilirsiniz. Bunu hiçbir şekilde bir doktorla, bir beslenme uzmanıyla beraber yapmadım. Sadece işte bu direnç kilosu olayını arkadaşımla konuşup ondan aldığım bazı taktikleri hayatıma yine kendim uyguladım. Dolayısıyla anlattığım şeylerin hiçbir şekilde sağlıksal bir dayanağı yok. Umarım bu verdiğim öneriler sizde de işe yarar. Sizin de başka önerileriniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendimi sana emanet edip şu an şey yapmaya başlayacağım. Arka plan nasıl çıkıyor? Olmadıdır. Tamam. Ne diyorsun? Elektronik tartılara, dijital tartı, elektronik tartı. Yani o şey olanlara göre, otomatik olanlara göre çizgi oluyor. O çizgi kilonu gösteriyor ya. En azından benim kafamda öyle yani başta söylemem gereken şeyi sonunda söylüyormuşum gibi olacak ama bana. Bunun dışında zaten karbonhidrat hani elma yok öyle demeyeyim ya. Ne denir? Ya böyle ne denir ona?